Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi bir emtialara da bakalım hızlıca. Grafiklere geçmeden önce yorumlarınızın ve beğenilerinizin çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca bir kanala abone olup olmadığımızda kontrol edersek sevinirim. Şimdi dün bir arkadaşımızın ricası oldu. Videoları akşam saat 9'dan sonra çekmemi istedi kendisi. Fakat aynı zamanda da öğleden önce yayınladığım videolar için, erken videolar için teşekkür eden arkadaşlarımız da var. O nedenle benim de ikilemde kaldığım bir konu. Tabii akşam saat 9'dan sonra video çekmem çok mümkün değil ama akşam üzeri saat 6-7 civarlarına çekebilirim videoların yayınlanma saatini. Ancak buna da tabii sizin karar vermenizi isteyeceğim. Yorumlara sabah saatlerinde mi, öğleden önce mi videoları yayınlamamı istersiniz yoksa akşam üzeri daha mı sağlıklı olur sizler için? Yorumlara bunu yazarsanız çoğunluğa göre videoların saatini değiştirebilirim. Evet, şimdi hızlıca bir ons gümüşle başlayalım analizlere. Dün bir yükseliş süreci takip ettik. Bir tepki geldi. Bu yükselişe bir tepki diyoruz. Çünkü bakın şu düşüş trendini kırabilmiş değil henüz. Kaldı ki bu trendin üstünde hareketler görsek dahi yukarıda bir önceki tepe bölgemiz olan 24.13 geçilmediği sürece burada yükselişlerden bahsedemediğimiz bir hareket olacak bu. O nedenle bugün 24.13 üstü hareketler görüyor muyuz? Bu önemli olacak. 24.13 üstü hareketler tekrar yukarıda 24.54, hatta şu haftalık grafiklerde takip ettiğimiz 24.70 seviyesini gündeme getirebilir. Orta uzun vadeli yatırımcı için 24.70 kırılmadığı sürece yükselişlerden bahsetmek sağlıklı olmayacaktır. Kısa vadeli trade işlemlerimiz içinse yukarıda 24.13'ün kırılması şu son arzdan daha güçlü bir talebin geldiği, dolayısıyla alım yapılabilecek seviyeler olarak görebiliriz. Aksi takdirde yukarıda 24.13 üstü hareketler görmediğimiz sürece burada tekrar aşağıda 22.76'nın kırılma ihtimali gündemde olacak. Dolayısıyla şu yatay band daha henüz belirsiz bir süreci bize gösteriyor. Buradan ons altına geçelim. Ons altında da takip ettiğimiz bir kama hareketi vardı. RSI'de bir uyumsuzluk süreci. Bakın dün çizdiğimizde şu şekilde çizmiştik RSI'yi. Bu RSI'nin üstüne, bu trendin üstüne attık. Fakat gene bir önceki tepenin üstüne gidemeyen bir yükseliş oldu bu. Dolayısıyla uyumsuzluk hala burada devam ediyor. Ve aynı zamanda bakın kama formasyonunun içinde de kalmaya devam ediyor ons altın. Burada önümüzdeki saatlerde şu bir önceki tepe bakın 1942 altına tekrar sarkacak mıyız? Bu önemli olacak. Bu tür bir düşüş burada takip edecek olursak da aşağıda 1919 ve 1911 destek bölgeleri önemli olacaktır. 1893 var bakın şu yükselişin başladığı. 1893'ün kırılması ile birlikte de piyasanın satışa döndüğünü söyleriz. Aksi takdirde yükselişlerin burada devamını takip edeceğiz. Burada aslında RSI'nin şu hareketi çok belirleyici olacak. Eğer şuradaki gibi aşırı alım bölgesine geçemeyen hareketler devam edecek olursa mutlaka burada bir güç toplamak için satışların derinleştiği süreci takip ederiz. Şimdi dünkü analizde atlamışız altın gümüş rasyosunu. Bugün bir altın gümüş rasyosuna da bakalım. Yukarıda direnç olarak takip ettiğimiz bölge 84, 64, 83, 57 bölgesine kadar bir yükseliş gördük. Sonrasında bakın burada uzunca bir fitil atıp tekrar tersine döndü piyasa. Burada yukarıda 84, 64 üstüne atamadığımız sürece şurada gene bir yataylık oluşabilir. Aşağıda da takip edeceğimiz 80 seviyesi var. 80'in altına altın gümüş rasyosu inecek olursa altında ve gümüşte özellikle gümüşün tekrar güçlenerek yükselişini başlattığı bir süreci takip ederiz. Aksi takdirde yukarıda 84-64 geçilecek olursa da gümüşün daha güçlü düştüğü ve altın gümüşte artık satışların derinleşmeye başladığı bir süreci takip ederiz. Altın gümüş rasyosunda da bu seviyelerin kırılımına göre yönümüz netleşecektir. Buradan şimdi bir de platine geçelim. Platinde yukarıda takip ettiğimiz ilk direnç bölgemiz 1058 olmaya devam ediyor. Bu bölgeden bakın tekrar bir satış aldık. Bir ara destek bölgesi olarak aşağıda 1024-1028 bölgesini takip ediyoruz. Yalnız bunu biraz daha artık geniş bir alana almalıyız. Bakın şurada bir tepe bölgemiz var. Dolayısıyla 1034-1024 aralığını burada takip edeceğiz. 1024 altına sarkacak olursa bakın şu bir önceki dip seviyesi
seviyesi olan 1005'in kırılma ihtimali gündeme gelir. Yukarıda 1034 üstü hareketler devam ettiği takdirde de 1058'in kırılma ihtimali güçlü olacak. Dolayısıyla bu bir ara destek direnç bölgemiz. Üstünde direncin kırılması, altında da desteğin kırılma ihtimali daha güçlenmiş olacak. Buradan hızlıca bir Palladium'a geçelim. Palladium'da da şu düşüş trendini takip ediyorduk. Bunun üstüne attık. Bu düşüş trendinin kırıldığını söyleyebilmemiz için yukarıda 1756'nın geçilmesi gerekiyor demiştik. Ancak bu bölgeyi direnç olarak çalıştırıp tekrar şu destek bölgesine geri döndü. 1684-1660. Açıkçası Palladium'da oldukça güçsüz bir hareket seyrediyoruz. Yukarıda 1756 kırılmadığı sürece aşağıda 1660'ın kırılma ihtimali daha güçlü olacak. Burada aynı zamanda şunu da göstermek istiyorum. Bakın şuradaki dip hareketi 1684-1660 destek bölgesini oluşturan dip hareketinde RSI'dan baktığımız zaman aşırı satış bölgesine geçilen bir süreç takip ettik. Dolayısıyla bu bize satıcıların güçlü olduğu bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Ancak sonrasında gelen bakın şu tepkinin RSI'da aşırı alım bölgesine geçemediğini görüyoruz. Dolayısıyla hala daha satıcıların güçlü olduğu, alıcıların zayıf kaldığı bir süreci RSI bize gösteriyor. Burada şunu da takip edebiliriz ancak oldukça riskli olduğunu da söylemem gerekir. Bakın şurada bir direnç bölgesi oluşturuyor RSI. Buradan yola çıkarak olası buradan gelecek yükselişlerin öncelikle RSI'daki bu direncin kırılımını takip ederiz. Daha sonra buradaki yükseliş yukarıdaki 1844'ün geçileceği bir süreci başlattığını bize gösterebilir. Ancak sadece buna bakarak işlem yapmak sağlıklı olmayacaktır. Dirençler kırıldıkça alım yapıp RSI'nin de bunu destekleyip desteklemediğini kontrol edersek daha sağlıklı olur. Dirençler kırıldığında da bunun destek olarak çalışması gerektiğini ve altına da stop koymamız gerektiğini lütfen unutmayalım. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara da geçelim. Gram gümüşte yatay hareketin devamını takip ediyoruz. Yukarıda 14.80 direnç bölgemiz, 13.98 destek bölgemiz. Ons gümüşteki hareket netleşene kadar bu yatay banttaki hareketi takip edeceğimizi düşünüyorum. Tabii dolar Türk lirasının hareketi de burada çok önemli olacak. Bu seçim sürecinde dolar Türk lirasını da yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Buradan hızlıca bir gram altına geçelim. Gram altında da ons altındakine benzer bir patern oluşmuş durumda. Dünkü yükselişle birlikte bu paternin üst sınırına ulaştık ve tekrar buradan bakın bir satış şu an için takip ediyoruz. Gram altının şu direnç bölgesi artık destek olarak karşımıza çıkıyor. 1171. 1171'in altı kapanışlar aşağıda 1158'in kırılma ihtimalini gündeme getirir. Aksi takdirde burada da onslara gene bağlı olarak bir yükseliş süreci de takip ediyor olabiliriz. Ancak RSI'dan tekrar baktığımız zaman burada da bir güçsüz duruşun, güç kaybının ve negatif uyumsuzlukların olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu paternin de hedefi desteklerin kırılıp bir miktar daha satış gelebileceğini gösteriyor. Ancak unutmayalım bu paternler, formasyonlar %50 ihtimalle çalışır. Piyasaya pozitif veya negatif ne gibi haberler düşecek bunu önceden bilemediğimiz için sadece bu paternlere, formasyonlara yönelik işlem yapmak çok doğru sonuçlar vermeyebilir. Uzun lafın kısası gramlar içinde onsları yakından takip edeceğiz. Dolar Türk lirasına olası müdahalelerde gene bu süreçte oldukça önemli olacak. Evet emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.